Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz eczacı Nur Subaşı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Nur. Çokça duyduğum, çok da merak ettiğim konu Theta Healing nedir diye başlamak istiyorum. Theta Healing odaklanmış bir meditasyon tekniğidir. Aslında dua temellidir. İnsan beyninde biliyorsunuz ki bizim kullandığımız beyin dalgalarımız var. Yani gözümüz açıkken dışarıda beta beyin dalgasıyla yaşıyoruz. Biraz gözler kapandığında daha romantik bir müzik dinlediğimizde alfa beyin dalgasına geçeriz. Ama uykuyla uyanıklık arasında o bir an vardır. İşte orası REM uykusu. İşte biz Theta Healing uygulamalarını bu beyin dalgasıyla yapıyoruz. Ve buraya geçmenin bir takım teknikleri var. Eğitimlerde bu teknikleri öğretiyoruz uygulayıcılara ve tabii ki bu yöntemle de olağanüstü mucizelere tanıklık ediyoruz. Bir kristalin çok yüzlü yönleri gibi düşünelim. Theta Healing tekniğinde kullandığımız birçok aslında eğitimin de birçok modülleri var. Her bir modülde hayata dair, bizlere dair pek çok konuyu aydınlatıyoruz ve kendimizi bu konuda geliştiriyoruz. Tabii ki sistemin kurucusu Vayana Stable bu konuda araştırmalar yapmış. Theta Healing dünya çapında saygın, seçkin bir iyileştirme yöntemidir diyebiliriz. Peki hocam, bu Theta Healing kimlere uygulanabilir? Theta Healing tekniğini herkese uygulayabiliriz. Aslında burada danışanın bizzat bize gelip talep etmesinde fayda var. Aksi halde çok fazla bir dönüş olmayabilir. Çünkü kişinin bir takım olumsuz inançlarını çıkarıyoruz, kök inançlarını, onun yerine olumlu olanları yüklüyoruz. Elbette ki bu hayatta oluşturduğu veya atalar hattından gelen olumsuz kök inançlar da olabilir. Malum biz Türkiye'de yaşıyoruz. Savaşlardan, göçlerden geçmiş bir milletiz. Ve burada kıtlık bilinciyle başlayan bir takım zincir reaksiyonlar, olumsuz kök kalıplar oluşabilir. İşte bütün bunların dönüşmesi için zaten sesli yaptığımız seanslardır. Yani yüklediğimiz her şeyi kişinin duyması ve zihninde onaylaması da gerekir. Ama aynı zamanda doğada, hayvanlara, bitkilere, mesela orman yangınlarında doğaya da yaptığımız bir teknik. Ama şöyle durumlar olabiliyor. Bazen danışan 7 yaşının altındaysa kendini çok iyi ifade edemeyebilir. Çünkü bu seansta biz karşılıklı konuşarak bu seansı götürüyoruz. Onun da henüz kendinde fark edemediği bir takım kök inançlara ulaşıyoruz. Hatta hayretler içinde kalan danışanlarım var bu seanslar sırasında. Dolayısıyla 7 yaşın altında veya yoğun bakım hastalarında bir vekil tayin edilerek çalışılabilir ya da bizim konuştuğumuz dili bilmeyebilir danışan, bir tercüman aracılığıyla seansı götürebiliyoruz. Evet. Peki nedir bu anne karnı iyileşmesi dediğimiz? Evet, anne karnı şifası Theta Healing'de kullanılan her seansta yaptığımız çok temel bir uygulama. Anne karnındaki çocuğa koşulsuz sevgi göndererek yapılır. Şimdi bir çocuk anne karnına düştüğü andan itibaren bir sünger gibi annenin duygularını anlamaya, emmeye başlar. Annenin yediği, içtiği gıdalar, ilaçlar, her şey çocuğu etkiler. Yani bir bakın bakalım, acaba istenen bir çocuk muydunuz? Anneniz sizi istedi mi veya kürtaj olmaya kaç defa gitti? Veya bazı bölgelerde kız çocuk, erkek çocuk ayrımı vardır. Bunlar çok etkiler kişinin hayatını. Yine birçok çocuk aslında ikiz olarak hayata başlar. Ancak birisi kaybeder anne. Mesela böyle bir çocuk hayata geldiğinde 2 kişilik hayat yaşar. Hep geç kalmışlık hissiyle hayatını sürdürür. Ya da ikiz doğumlarda birisi biraz daha zayıf, öbürü biraz daha kiloluysa, normalse zayıf olan hep diğerinin gerisinde kalır. İşte bunlar hayatı boyunca kişileri etkileyen parametrelerdir. İlişkilerini, sağlıklı ilişkiler kurmasını etkiler. Narsizme varacak kadar ya da içine kapanık, kendini doğru ifade edemeyen bir şekilde hayatını sürdürebilir. Dolayısıyla Theta Healing'de anne karnına verdiğimiz bu koşulsuz sevgiyle kişinin hayatının son derece konforlu, keyifli geçmesini sağlayabiliriz. Peki bu uygulama nasıl yapılıyor? Yani hani iyileşme, anne karnı iyileşme kısmı. Şimdi şöyle, tüm Theta seanslarında uygulayıcı kendi zihnini Theta beyin dalgasına getirir. Danışanla eğer yüz yüze çalışıyorsak el ele tutuşuruz. Yani çünkü hücresel iletişim çok önemli. Ama artık Covid ile beraber online seanslarda yapılıyor biliyorsunuz. Orada da mutlaka karşınızda görmeniz lazım kime çalıştığınızı. Uygulayıcı Theta beyin dalgasına kendi beyin dalgasını getirir ve kişiyle karşılıklı konuşarak ona his yüklemeleri yapar ve anne karnına koşulsuz sevgi yükler. Bunun elbette ki teknikleri var ve kişi daha o anda, çünkü aslında bu bir nevi regresyondur. Biz geçmiş yaşam
terapileri de yapıyoruz Theta Healing'le. Oradaki dönüşümler daha anne karnındaki anında yapılan bir sevgi yüklemesi kişinin tüm hayatını değiştirir ve şekillendirir. Evet. Peki hayatımızda nasıl bir değişiklik yapar? Yani artık ilişkiler daha sağlıklı hale geldiği için, kişi kendine daha doğru, daha konforlu ifade edebildiği için, aslında kendine bir yüzleşmedir bu, kendinizden kendinize bir yolculuktur. Mesela bir danışanımda şunu gördüm, 10 yıllık evli ama hala annesiyle kendini evli zannediyor bilinçaltında. Bilinçaltı kayıtlarında bu vardı. O da çok şaşırmıştı. Şimdi böyle bir durum varsa eğer kişi mevcut ilişkisine bir türlü adapte olamaz. Burada bu tip çalışmalarda biz danışana bir ciddi bir yüzleşme yapıyoruz aslında ve oradaki olumsuz kök inançları ya da artık hayatta yer bulmayan, dönüştürülmesi gereken inanç kalıplarını değiştiriyoruz. Bunu da tabii ki Theta beyin dalgasında yaptığımızda kalıcı bir değişiklik oluşur. Peki travma sonrası, mesela travma sonrası iyileşmede daha doğrusu Theta Healing'in bir etkisi var mı? Elbette var. Şimdi travmalar da yine hayatımızı etkileyen başlıca parametrelerdir. Diyelim ki çocuk ilk 3 yaşında kadar bir ameliyat geçirdi. Bu bir travmadır. Travmalar çok çok etkili. Anne size gebeyken yaşamış olduğu bir takım istenmeyen olaylarla maruz kalmış olabilir. Bunlar da çocuğu etkiler. Burada anneyi korumak adına farklı bir şuur yapısıyla bilinçaltı kalıpları kendine eklemiş olabilir. Ya da atalarımızın yaşadığı bir takım travmalar var. İşte dedik ya, göçler olabilir, kıtlık bilinci olabilir. Diyelim ki şimdi atanız inanıyor ki para her kötülüğün anasıdır. Şimdi bu kayıt sizde varsa, biz regresyon eğitirken ne diyoruz? Dedesi erik yedi, torunun dişi kamaştı. Kişi bu kayıtlarla hayata geldiğinde aynen bu şekilde kıtlık bilinciyle devam eder. Çünkü bilinçaltı onun paraya erişmesiyle ilgili blokajlar oluşturacaktır. Para her kötülüğün anası ya, o kötülükten kişiyi ayrı tutar, korumak adına. İşte aslında bu kötü bir şey değil, bizim hayatta kalmamız için oluşturulan bir kalıptır. Ama biz burada kendi işimize yarar hale getiririz bu kalıpları. Dolayısıyla şunu söyleyebilir miyiz? Aslında yaşam içerisinde karşılaştığımız pek çok sıkıntının veya zorluğun altında sizin söylediğinize göre aslında bir takım daha önceden yazılmış kodlar var gibi anlıyorum. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle öyle. Yani bu hayatta yaşadığımız, yaşantımızda oluşturduğumuz pek çok parametre var. İnanırsanız eğer geçmiş yaşamlar ama atalarımızın yaşadığı her şey ya da yaşayamadığı, içinde kaldığı uhde dediğimiz şeyler bile aslında bizim yaşantımızı etkiler. Dolayısıyla ve herkesi de farklı şekilde etkiler. Mesela Covid zamanında gördük, evde 5 çocuk var, ikisi Covid oldu, 3 olmadı. Neden olmadı? Genetik yatkınlıkla alakalı. Yani biz atalarımızdan sadece bağ bahçe miras almıyoruz. Onların düşünce kalıplarını, onların bir takım alışkanlıklarını da miras olarak alıyoruz. Bize bir konfor sağlamayacaksa bunları dönüştürüp düzeltmek mümkündür. Çeşitli tekniklerle bunları dönüştürmek mümkündür. Bu Theta Healing hakkında eğitmen olmak için yani neler yapabiliriz? Şimdi şöyle, genellikle gelen öğrencilerim öncelikle kendi hayatlarını değiştirip düzeltmek için gelirler. Kendi hayatlarında bir takım aksaklıklar vardır. Para blokajları olabilir, ilişki blokajları yaşayabilirler ya da istedikleri bir şeyi bir türlü elde edemiyor olabilirler. Belki öfke kontrolü sağlayamıyor olabilirler. Bu kendi hayatlarında bir dönüşüm için gelirler. Fakat işin içine girdiklerinde Theta Healing'in pek çok yönü var, pek çok modülü var. Her bir modülde farklı şeyler öğretiyoruz. Mesela hastalıklar, sezgisel anatomi modülleri daha farklı bir yöne hitap ediyor. İlişkiler, işte sen ve yaradan, sen ve eşin, sen ve yakın çevren modülleri daha farklı bir yöne hitap eder. Hepsini de öğrenmek isteyebilirsiniz elbette. Ya da daha sezgisel, daha psişik etkili DNA3 modülleri, varoluş seviyeleri vardır. İlk önce uygulayıcılık alacaksınız. Kendi üzerinizde ve kuantum alandaki genişleyen halkalar gibi hayatınıza bunu entegre edersiniz, ailenize çalışırsınız. Zaten anne, genelde hanımlar gelir öğrenci olarak, bir anne evin kalbidir. Anne değişirse o evdeki her şey değişir. Anne o yemeği yaparken sevgisini katarsa gerçekten sevgiyle o yemek yenir. Dolayısıyla annenin şifalanması aileyi şifalandırır. İşte genişleyen halkalar şeklinde bir dönüşüm başlar. İlk 4 modülden sonra eğitmenlik eğitimleri alınıyor ve kişiler kendileri de eğitmenlik yapabilirler. Bu şekilde ilgili kişilere bu konuları öğretebilirler. Zaten dünyada 150'den fazla ülkede Theta Healing uygulanır. 10 ülkeden fazla yerde de eğitmenlik var. Türkiye'de bunlardan bir tanesidir. Çok iyi, çok kapsamlı eğitmenlerimiz var.
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sohbetti. Ben teşekkür ediyorum. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz Eczacı Nur Subaşı'ydı. Kendisine vermiş olduğu bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Eczacı Nur Subaşı'ydı. Kendisine vermiş olduğu bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.